Ne yazık ki. Bence mesela olaydan sonra değişen şeylerden bir tanesi bu. Çok vaktimiz var zannediyoruz. Ama yok. Ve ben çok vaktim var zannettiğim için 8 yıla yaydığım doktoramı 3 ayda bitirdim. Çünkü vaktimin olmadığını gördüm. Ben o sabah ölebilirdim. Ben o kaldırımda kanlar içinde yatarken aslında tek düşündüğüm şey şu. Ya onu da yapacaktım, bunu da yapacaktım, bu da... Ya ne zaman yapacağım? Ölemem ya, mümkün değil. Böyle olmamalı falan diyorum yani. Kafamdan geçen tek şey o. Bir de tabii nefs de çok kuvvetli ya, böyle ego tavan. Böyle değil ya, yani böyle, hani böyle bir ölüm değil falan diye. Elinde falçata vardı, böyle büyük boy sanayi tipi. Onu gördüm. Ee, Tutmaya çalışıyorum. Ben tutarken bıçak elimi kesince elim acıyacak diye bırakıyorum. Fakat bedenim parçalanıyor anda, ama onu mesela görüyorum ya, onu görmüyorum herhalde ondan. Hiçbir şey yapamadım ama. Mesela geriye dönüp düşündüğümde en çok bana acı veren şey bu oldu. Neden o anda hiçbir şey yapamadım? Yani durduramadım, vuramadım, sadece bağırdım. Ondan sonra kadın bağırmaya başladı. İşte bir şey yapıyorlar, yetişin falan diye bağırınca korktu ve üstünden kalktı. Koşarak kaçmaya başladı. Ben de hemen ayağa kalktım. Çünkü zihin zehir gibi çalışıyor. Telefonumda son aramadan tekrar eski eşimi aradım. Yanlışlıkla görüntülü aramışım o anda, o heyecanla. Ondan sonra onunla konuşmaya çalışırken ben bıçaklandım falan diye söylüyormuşum, yani anlatmışım onu, mesela net hatırlamıyorum ne dediğimi. Benim ayağa kalktığımı görünce arkadan gelip boğazımı kesiyor. Boğazımı kestikten sonra ben tekrar konuşamadım, çünkü gırtlağımın 2'sini kesmiş. Zaten ben şeyi de hissettim, şuradan bıçaklandığımda mesela resmen böyle püf yaptığını hissettim ciğerimin. Buradan girdiğinde diyaframımı parçalamış zaten. Yani ben mesela hala tam nefes alamıyorum. Kendi kendime ilk yardım yapmaya çalışıyorum ama sadece bildiğim şurası ve şurası. Burası, burayı tutuyorum, burayı tutuyorum falan. Kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum ayaktayım. Kızım yere yat, eşim doktor geliyor dedi kadın. Ee, Eşi hüngür hüngür ağlıyor bana bakıp. Ben onun ağladığını görünce daha da endişeleniyorum. Çünkü demek ki çok kötüyüm ya diyorum. Yani o kadar hani ölüyormuşum gibi ağlıyor çünkü kadın. O anda aklımdan o geçiyor aslında. Diyorum ki lan, diyorum, pisi pisine öldü annem diyecek ya. Ve ilk karnesini göremeyeceğim. Mümkün değil ya diyorum. Bugün olmaz yani. Hani bugün olmaz. Ben sürekli kızım var benim diyorum yani. Benim kızım var. Beni kurtarmanız lazım. Yani kızım olmasa kurtarmayabilirler. Çok ilginç. Başımda belki 10 kişi var. Kimse benimle göz teması kurmuyor. Ben göz teması kurmak için hani böyle çabalıyorum. Hani baksın bana istiyorum. Kimse bakmıyor. Ben de herhalde ben çok çok kötü bir durumdayım. O esnada böyle bir gittim. İdrak edebilmiş değilim. Şöyle bir şey, mesela psikiyatristle konuşmalarımızda şöyle bir şey fark etmiştim. Ee, Ben hep şey diyordum, bana neden bunu yaptığını bilmiyorum. Yani anlayamıyorum ben. O dedi ki, bu tür travmaların geçmesi çok zor olur. Çünkü mesela bir depremde bir şey yaşamış olsan, yakınlarını kaybetsen vesaire, hani Allah'tan dersin. Bir hastalık geldiğinde işte hani oldu dersin, kader dersin, ama insandan gelen zararı insan kendisine açıklayamadığı için, anlamlandıramadığı için çözemiyormuş mevzuyu. Bir de hani sevdiğin adam. Hani sokaktaki herhangi birisi bunu yapmış olsa belki daha hani manyak falan dersin. Mahkeme süresince çok yaşadığım bir şeydi. Ben her mahkeme çıkışında böyle ağlayarak etrafındaki insanlara şey diyordum. Vallahi yapmadım, yemin ederim yapmadım falan. Fabrikadaki herkesle yattı diyor falan. İsim sayıyor. Ve gerçekten hiçbiriyle hiçbir şey aramda geçmediği halde ben bunu ispat etme gereği duyuyorum mesela. Ya şunu diyemiyorum mesela. Ha yattım, ne oldu, öldürmen mi gerekiyor? Diyemiyorum. Bu o kadar korkunç bir şey ki bence. Mesela Fatih'in avukatı bir kadındı. Fakat erkekti aslında. Çünkü zihniyeti tamamen erkekti. Ve orada mesela şöyle bir cümle kurdu. Ben bunca yıllık evli kadınım. Ben bu kadının yaptıklarını yapmış olsam kocam beni öldürür dedi. Ve yani şuna çok eminim.
Eğer ölseydim ben tırnak içinde bir orospu olarak anılacaktım. Çünkü hiçbir şekilde savunamayacaktım hiçbir şeyi. Öte yandan o çok daha az bir ceza ile çıkacaktı. Ben bunları okuduğumda, dinlediğimde daha evvelinde hep bu mevzu varoşlara ait bir mevzu, eğitimsiz insanlara ait bir mevzu. Bana zaten dokunmaz diyordum. Yani hani hissiyatım hep böyleydi. Hani şiddet başka bir şey galiba ya. Ya o çok eğitimle, sosyokültürelle, bir de parayla hiç ilişkisi olmayan bir şey. Galiba.